Recep İvedik 5 rekora koşuyor. 7 milyona yaklaşan seyirci sayısı gösteriyor ki Türkiye bu kaba saba katır kutur adama çok gülüyor. Recep üniversitede hocanın, tiyatroda sanatçının, toplantıda iş adamlarının, reklam ajansında yaratıcı ekibin, psikoloğun, gençlerin yani Recep İvedik gibi olmayan herkesin ağzının payını bir güzel veriyor. Tüm cahilliği ve kroluğuyla yıkıyor, esiyor, gürlüyor hatta doğuyor. Standart uygulamanı başlatma bana burada. Yazıklar olsun sana be. Ay balonlar! Anton ben sana kanlı yerde bırakmam. Lan sen ne yavşak bir kadınsın. Arkadaşım bir saniye. Tamam, bu gişe rekorlarında tekelleşmiş sinema salonlarının da payı var. Türkiye'nin sinema parselinin %50'sinden fazlasını sadece tek bir firma elinde tutuyor. Bu firmada 11 salonun 7'sinde Recep İvedik gösterdiğinde insanlara gidecek başka seçenek kalmıyor. Art House bağımsız yapımlarsa yer bulamıyor. Tekelleşmenin etkisini bir kenara bırakırsak bizim memleket neye gülüyor? Ülkelerin belirgin bir mizah anlayışı var. Mesela İngiliz komedisi. Zekice ve tahammül sınırlarını zorlayan bir yapısı var. On a serious note, just looking at all the faces here reminds me of some of the great work that's been done this year by cosmetic surgeons. Coupling ve Office dizileriyle doyduğumuz İngiliz mizahının en iyi örneklerinden biri de Sherlock. You look taller in your photographs. Take the precaution of a good coat and a short friend. İngiliz mizahı ironik şakaları severken Amerikan mizahı daha hikayeci. Every time she's got some urgent shit in her room. Papa, come in here. Item in now. Okay, I go in there. What's up? I need a pair of pants to put on my pony. Wow, holy shit. Fransız mizahına hiç girmiyoruz. Onu sadece Fransızlar anlıyor. Ah là là. Oh. Il y a des garçons dans la salle? J'aime pas les garçons. Türk mizahı Antik Anadolu'da Ezop masallarıyla başlıyor. Selçuklu döneminde mizah Keloğlan masalları, Dede Korkut hikayeleri ve Nasrettin Hoca fıkralarıyla ya güldürürse modunda. Osmanlı dönemi Türk mizahı ise durağan. İslami tavır esas alındığı için Pi Şeker ve Kavuklu gibi karakterler orta oyunlarda yerini alıyor. Matbaanın icadıyla mizahın yüzü nihayet gülmeye başlıyor ama. Osmanlı döneminde bu toprakların ilk mizah dergisi Diyojen'le başlayan Akbaba, Gırgır, Leman, Penguen ve Uykusuz gibi nice mizah dergilerinin yolculuğu günümüzde Erdil Yaşaroğlu, Umut Sarıkaya, Yiğit Özgür gibi isimlerin de doğmasına vesile oluyor. Sokaktaki mizahın dinamosuysa fıkra. Demiş ben hastayım dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? Evet, fıkra. Fıkra güldüreni, pişman edeni, anlatanı anlatamayanıyla hala popüler. Evet popüler. Bizce en güzel örneklerinden biri şu. Adamın biri bir gün doktora gitmiş. Doktor kendisine idrar tahlili için bir kap vermiş. Adam doktora şöyle demiş. Hepsini mi doldurayım? Doktorun cevabı ise gecikmemiş. Yok, dudak payı bırak. Evet arkadaşlar, bu haftada fıkramızın sonuna geldik. Tabii şakalarımız çeşit çeşit. Mesela minibüste şunu uzatır mısınız diye uzatılmış parayı uzamıyor ki gibi abuk sabuk şakalarla karşılaşmamız mümkün. Tabii şakalarını da seviyoruz. Bu tarz şakaları sevmemize Freudian bir bakış açısı getirebiliriz. Sırf hava olsun diye. Eniştelerimizden baldız git bak ben mutfakta mıyım? Babalarımızdan köpek alamayız zaten seni besliyoruz. Annelerimizden sıkıca iyidir çıkmaz kıp 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 gibi şakaları duydukça bizler de kötü şaka yapıyor olduk. Kaç. Tabii bu şakalarla büyüyen çocukların iade-i şakaları da şöyle oluyor. Aslında bunlar yeni nesil bir şaka türü. YouTuber'ların view kasma şakaları. Örneğin anneme gay şakası dayak yedim lan ya da anneme evlendim şakası dayakla bitti yes gibi. Hadi bunlar neyse. Anneme ölüm şakası yaptım ağladı. Bu ne oğlum? Şaka mı lan bu? Aşina olduğumuz başka bir mizah türü kedicikleri güldüren şakalar. Böyle kaliteli filmler olduğunda ben kendi istediğim filme birincilik vereceğim demiş. O biraz sıkar demiş. O sıkar demiş adam. Mizah her zaman
siyasi hareketlere göre şekillenir. Çünkü mizah gücü elinde tutana derdini anlatmanın zekice bir yolu. Bundandır ki Yıldırım Bayezid'le Osmanlı Sarayı'na giren soytarılar padişahlara halkın sesini hicivle iletmişler. Toplumsal olaylarda her şeyden çok Y kuşağının esprilerini konuşmamız bunun modern zaman örneği. Siyasi mizaha ülkemizde şu aralar tolerans yok. Önceden taklitleri, skeçleri yapılan siyasetçiler şimdi kendileri bile espri yapmaz oldular. Keşke bizimkiler de biraz gülse de bizim de yüzümüzü güldürseler. This is central to our democracy and nah, I'm just kidding. You know I've got to talk about Trump. Although I am a little hurt that he's not here tonight. We had so much fun the last time. Is this dinner too tacky for the Donald? What could he possibly be doing instead? Is he at home eating a Trump steak? Tweeting out insults to Angela Merkel? Bütün bunların sonucunda anlıyoruz ki ülke olarak iyi kötü bir mizah anlayışımız var. Aslında en komik olduğumuz halimiz, komik olmaya çalışmadığımız halimiz. Yedek kulübesine dürüm söyleyen futbolcuların, sevişeceği kadına teyze deyince dayak yiyen insanların, Küçük İbo Einstein'ın annesi mi diye manşet atan gazetelerin olduğu bir ülkede mizah zaten nasıl olmasın? O zaman bahsetmediğimiz bir şaka çeşidiyle konuyu kapatıyoruz. Bir Dursun, Temel bir de İdris hepsi aynı uçağa binmişler. Şaka şaka.